aşırı beğendim yani şu an masajını. Ve çok fazla abi farklı modları da var. Normal şartlarda Tiguan'ı andıran bir tasarım var ama aslında değil. Yani açıkçası Tiguan'ın biraz uzun hali diyebiliriz bu araba için. Tiguan'ın abisi. 40 yaşında bir insana da hitap eder, 20 yaşında bir gence de hitap edecek bir araba. Kodiaq o yönde birazcık daha yaşı büyük insanlara hitap ediyor. Yükseklerde abi frene basmana gerek dahi yok. Onu bile hissetmiyorum. Hani basarak 6.7'lerle gidiyordum. Ayağını gazdan çekiyorsun, araba süzülmeye başlıyor zaten. Adaptif cruise kontrolü gerçekten trafikte de çok iyi çalışıyor. Arkadaşlar merhaba, Drive Masters'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğumuz 2025 model Volkswagen Tayron. Öncelikle şöyle söylemek istiyorum. Gerçekten boyutları ve oldukça iddialı bir arabayla beraberiz. Kendisi daha öncesinde Çin'de de üretiliyordu. Yaklaşık 4-5 sene Çin'de üretilmeye devam etti. İlk defa da Türkiye'de ikinci versiyon olarak bizlerle beraber makyajlı kasası sadece maalesef ülkemize 1.5 TSI 150 beygir 250 Nm tork olarak geldi. Arkamızda da en dolu versiyonu olan R-Line'la beraberiz. Şimdi öncelikle Kaan abicim, bu arabayı bize getirdiğin için Merhaba çok teşekkür abi. ederiz. Abicim hoş geldin kanalımıza. Hoş bulduk. Şimdi şöyle bir güzel bir giriş yapmak istiyorum. Tiguan'a zaten çok alışığız. Ülkemizde çok da beğenilen, tasarımı var, ön planda olan ama son zamanlarda biraz böyle bir gözümüze hitap etmemeye başladı tasarımdan dolayı. Daha sonrasında da böyle biraz uzun arabaya da ihtiyacımız var. Şimdi Volkswagen grubunda bize hitap eden ne vardı abicim? Bu motor, bu kombinasyonda Skoda Kodiaq vardı. Kodiaq rakip olarak ülkemize geldi. Zaten bir aile arabası mesela. Kaç kişilik bir aile kullanıyor? Sen daha çok şeyden bahsetmiştin. Annem kullanıyor benim demiştin. Evet mesela abi. günlük kullanım olarak bir senden kısa bir özet istiyoruz. Hani neden bu arabayı tercih etmeliyiz diye. Abi annemin aracı, yani aile için gerçekten geniş, ayak mesafesi vesaire çok yani büyük bir araç. Bence Tiguan yerine daha tercih edilebilecek bir araba. Özellikle kalabalık ailelerde. Evet, kalabalık aileler için daha büyük bir araba daha iyi oluyor yani. Şimdi büyük bir arabadan kastımız dediğimiz gibi şimdi Skoda'dan bahsediyorduk ya. Skoda'nın üzerine bir de sportiflik ekledik. Evet. Hani bu tasarım mesela özellikle ön tarafını çok beğendim ben. R logolarımız olsun, IQ LED farlarımız çok güzel aydınlatıyor. Bu arada opsiyon olarak HD Light farları da sunuluyor. 19.000 tane LED varmış. Acayip güzel aydınlatıyor. Bu hani animasyonlu Audi grubundan zaten alışkınız. Onlardan da var mesela. Ona rağmen gerçekten aydınlatması çok güzel. Burada beraber denedik otoparkta falan. Evet. Gerçekten çok güzel. Aynı şekilde tasarımını da çok beğendim ben. Dediğim gibi yani normal şartlarda Tiguan'ı andıran bir tasarım var ama aslında değil. Öncelikle farları çok benzetiyorlar. Tiguan'ın farları biliyorsun biraz daha böyle oval eğimli geliyor. O yüzden sen de hatta Birazcık demiştin. aracı daha küçük yaptıkları için abi benzetmeye çalışınca tam olmamış. Evet, şimdi bunun büyüklüğüyle genişliğiyle beraber zaten ince farlar da gerçekten sportifliğe de çok güzel bir atıf var. Ön taraflarda işte komple R-Line donanımıyla beraber gelen piyano bileklerimiz, aynı şekilde mesela böyle güzel bir sportif lip tasarımımız. Gerçekten arabayı normalde Kodiaq'ın premiumundan biraz da Volkswagen'in sportifliğine bayağı bir itmiş Evet yani. abi. 40 yaşında bir insana da hitap eder, 20 yaşında bir gence de hitap edecek bir araba. Kodiaq o yönde birazcık daha yaşı büyük insanlara hitap ediyor. Dediğin gibi aynen öyle. Hem çocukluğu hem de bu sefer içindeki bu gençlik ruhunu koruyan insanlar değil mi? Bir şeye alışamadım hala da. Volkswagen amblemlerinin böyle aydınlatma olması önde arkada, buna da zaten biraz değineceğiz. Onun dışında tasarım gerçekten çok güzel. Karşılaması çok güzel. Önce işte içerisi yanıyor, kapının üzerindeki ledler yanıyor, dışarısı böyle. Hani gerçekten araba kendi premium olduğunu hafiften kanıtlamaya başlıyor bize yani. Evet abi. Öncelikle motorun altına girelim. 1.5 ETS'imizden bahsedelim. Şimdi kaputun altına geçtiğimiz zaman zaten Volkswagen gruplarının alışkın olduğumuz 1.5 ETSI dediğimiz mild hibrit, hafif bir hibrit teknolojisi. Normal şartlarda herhangi bir elektrikli motor bize herhangi bir çekiş yapmıyor. Sadece işte yolda giderken belli bir hızın üzerinde hani araba rahatladıktan sonra boşa atıyor arabayı. Sen de yolda konuşmuş ki eski paraşüt modları aynen. vardı bizim. Süzülme modu vardı. Onlar gibi diyebiliriz. Elektrik motoru desteği o. Ya uzun yolda gerçekten tasarruf sağlıyor. Yakıt tasarrufu gerçekten etkiliyor yani. Motor kombinasyonu çok güzel. Çünkü bu segmentte bir arabalar genelde 2000 motor, hatta 3000 motor ve üzeri olduğu için Touareg gibi. Şimdi ister istemez üst vergi diliminde kaldığından dolayı bu motor, bu kombinasyon en azından bütçemize daha uygun bizim. İçeriye geçtiğimiz zaman öncelikle zaten çok güzel bize abi baksana. Evet abi. İzolasyon malzeme, yalıtım malzemesi gerçekten çok güzel yani. İçeriye motor sesi minimum geliyor. Evet. Normalde ETS'ler zaten sessiz çalışan bir motor. Yani bu izolasyonlar ve arka taraftakilerle beraber zorlamışlar. İçeriye çok az ses alıyor motor sesi. Onu da zaten yan tarafta değineceğim. Camlarda da ufak bir işlemlerimiz var. Onlardan da bahsedeceğim. Kısacası kaput anlatacaklarım bu kadar. Çok böyle ekstrem bir şey yok. Maksat açmayı unutmayalım diye.
Çünkü özellikle bu yalıtımı göstermek istedim. Gerçekten malzeme çok güzel ve kaliteli yani. Şimdi yan tarafa geçmeden de şunu söylemek istiyorum. Gerçekten tasarım çizgileri de çok güzel. Hani kaputtaki bu eğimler Evet. vesaire olsa hani Volkswagen'den ziyade biraz daha böyle Seat'a ya da böyle Cupra'ya kayıyormuş Evet, gibi araba büyük değil mi? bir arabaya göre abi yani bu hatlar vesaire tasarım olarak çok sportif duruyor. Yani yanlarda da aynı şekilde devam ediyor. Mesela burada bak kan jantlarımız var. Evet. 20 inç opsiyonel olarak. Opsiyonel. İsmini Volkswagen'leri de şeyden çok seviyorum mesela. İsimleri böyle şehirlerden alıyor böyle. Özel Evet. şehirlerden alıyor. Şey biliyorsunuz Cannes Film Festivali. Fransa'nın güneyinde bir şehir hani. Her jantlarında, her opsiyonlarında mesela böyle şehir isim vermeleri de çok hoşuma gidiyor. Milan Over olsun, işte Verona Over olsun vesaire Evet. gibi. Bunları mesela özellikle mi tercih ettim? Bu arada en sevdiğim jantı da bu. Üzerine en yakıştırdım. Abi özellikle tercih ettik. Normalde 19 jantla kötü bir lastik markasıyla geliyordu. Hı hı. Opsiyonel olarak bu jantı seçtiğin zaman lastik markan da değişiyor diye biz bu jantı tercih ettik. Hem daha yakışıklı duruyor hem araba biraz daha yüksek duruyor, daha güzel oluyor diye Yani böyle dediğin tercih gibi etmek istedik. hem lastik olarak daha iyi bir markaya geçmiş oluyorsun. Ama görüntü olarak da gerçekten Evet abi, arabayı bir görüntü üst seviyeye olarak- taşıyor yani. Evet, gerçekten Yani öyle. R-Line'sa gerçekten bu jantları almamız lazım Evet. bence de. Yanlara geçtiğim zaman dediğimiz gibi araba zaten R-Line olduğu için burada hemen bizi ufak dokunuşlarla Araba karşılıyor. olmuş, Yani yan tarafa baktığımız zaman araba aslında Elegance paketle R-Line paket arasında donanım olarak Evet herhangi abi. bir fark yok. Sadece böyle sportif tasarımlar arasında Evet. ince bir geçişler var. Yan tarafta gerçekten uzunluğunu belli ediyor. Bu arada ben notlarımı aldım. Tiguan, Kodiaq ve Tayron'un. Yani dedim ya 4.8 metre uzunluğu var. Burada notlarımdan bakıyorum ben. Bak 4792 milimetre uzunluğu var. İşte en iddialı olduğu konu bu. Tiguan'a göre 253 milimetre daha uzun. Kodiaq'a göre bile 34 milimetre daha uzun. Yani aynı platformda, aynı şase üzerine, karoseri üzerinde kurulduğu halde. Genişliği mesela 1866 milimetre. Bak Tiguan'dan 7 milimetre daha geniş. Kodiaq'tan 2 milimetre. Zaten ayna Aynen. farkı vesaire yani. Aslında birebir aynı. Ağırlığı 1680 kilo. Kodiaq'la tamamen aynı ama Tiguan'dan yaklaşık 40 kilo daha ağır. Hani şimdi bunların hepsi bir etken zaten. Asıl meselemiz zaten aks mesafemiz burada. 2791 milimetre yani Kodiaq'la beraber aynı ama Tiguan'dan yaklaşık 111 Evet, milimetre Tiguan'dan bayağı daha fark fazla. ediyor. Onu da içeride zaten anlayabiliyoruz yani. Kodiaq'la kıyasladığım zaman aslında en büyük olayımız uzunluk. Baksana sportif çizgilere bak. Arkaya kadar devam ediyor böyle. Hatları, Fardan fara. kordonları çok şık abi. Çok Yani- sportif duruyor araç o yüzden. Aynen öyle yani. R-Line'i gerçek anlamda Evet. belli ediyor bize araba. Arka tarafa geçtiğimiz zaman şimdi asıl meselelere gelelim. Bagaj olaylarına gelelim mesela. Far yapısı diyorum yani biraz göreceli aslında ama genelde Tiguan'ın arka tarafını pek beğenmiyorlar. Biraz daha basık olduğu için aslında sığmamış gibi duruyor. Evet abi yani araba birebir aynısını yapmaya çalışıp küçültmeye çalıştıkları için birazcık daha böyle tombul durmuş, güzel olmamış. Bunun gibi şık olmamış. Yani göreceli bir kavram ama genelde hani %50'lik olarak sorarsam %70, %80 kimse beğenmiyor Evet. arka tarafını. R-Line'le beraber gelen zaten arka tamponumuz, Evet. aynı şekilde lipimiz, difüzörümüz daha doğrusu. Bana pek hitap etmiyor açıkçası. Tiguan'ı da pek beğenmiyordum ama hani şöyle bir komik bir şey söyleyeceğim. Daha çok Life paketindekini beğeniyorum ben. Evet Sen abi, ne düşünüyorsun? Ben de Life Reflektör paketin- olarak özellikle. Evet, reflektör olarak onunki de benim daha çok hoşuma gidiyor ama ya birazcık daha sportif yapalım derken Evet. Volkswagen'lerin artık son çıkan çoğu hepsinin neredeyse difüzörleri aynı sayılır. Zaten genelde aynı şeyleri kullanıyorlar. Evet. Sadece arabanın boyutuna göre kısaltıp uzatıyorlar. Tasarım neredeyse birbirine benzer zaten. Bagaja gelecek olursak böyle. Şimdi varken kullanalım değil mi? Ama yapmaz. Niye? Çünkü biz istedik. İsteyince yapmaz böyle şeyleri. Bagaja geldiğimiz zaman 885 litrelik bizim bagaj karşılıyor. Bu arada aracımız 5 kişilik versiyon olanlar 885 litre, 7 kişilik olanlar da alt tarafta tabii koltuk yattığı için 850 litreye düşüyor otomatikman. Şimdi şöyle bir kıyaslama yapmak istiyorum. Şimdi aynı uzunluk biraz daha uzun dedik ama Kodiaq bagajı yaklaşık 25 litre daha büyük. Yani 9-10 litrelerde olması lazım. Ali buraya sen notlara düşersin. Öyle hatırlıyorum ben. Şimdi 25 litre de gerçek anlamda bir çocuklu bir aile için bir çanta demektir yani. Evet abi, bir sen de çocuk bunun çantası. sen de bunu hissediyorsun yani şöyle söyleyeyim. Çok yaşadık bu durumu. Bagaj zırnık doluydu. Lafını kesiyorum ama bagaj zırnık doluydu. Az önce boşalttık arabayı. 25 litre büyük bir rakam yani. Abi mesela tatile vesaire gidileceği zaman bagaj ağzına kadar dolu olduğu zaman bir tane çocuk çantası bile bir yük oluyor insana. Onu Değil mi? yanına koltuğa koymak yerine bagaja koyabiliyorsun. Asıl meselemiz ne? Arka tarafta bir aile arabasının olmazsa olmazı 12 voltun yanında normal bir çakmaklık Priz var. priz girişimiz var. Çakmaklık girişimiz var. Ondan sonra koltukları buradan yatırabiliyoruz. Bayağı da güzelmiş ha. Şöyle Evet çekiyoruz kendimize. Bayağı da kullanış yani. Bak burada mesela poşet asmak için yerlerimiz Poşet falan asma var. yerleri vesaire var, evet. Diyorum ya bir aile arabasında olmazsa olmaz her şey gerçekten konulmuş bagajına. Şimdi alt tarafta tam boy bir stepnemiz var. Neymiş mesela? Ha incelerden. 145 85 18 ebatında. Zaten bunlar lastikçiye gidecek kadar hani. Aynen. Ama hani lastik tamir kitinden ziyade stepne koyması daha iyi. Bu arada 7 kişilik versiyonlarında maalesef yok. Çünkü koltuklar aşağı yattığı için yedek Yer lastik koyacak olmadığından alanımız dolayı yok. evet. Burası da bayağı güzel bir malzemeyle de bak şöyle güzel bir
köpük malzemeyle de yalıtımı gerçekten arttırmışlar. Şu arka tarafı da çok hoşuma gitti benim mesela, bak cam burada bitiyor ya, böyle sanki çerçevesiz, Evet, çerçevesiz camlara böyle cammış gibi. evet atıfta bulunmuşlar. Çok güzel, şeyleri de bayağı kaliteli. Fitilleri Evet, falan da abi, bayağı fitilleri kaliteli. de bayağı iyi. Yani ses konusunda gerçekten yalıtımı çok iyi araba. Yalıtıma gerçekten çalışmışlar yani. Arka tarafa oturduğumuz zaman zaten deri koltuklar bizi karşılıyor. Bayağı düşündüğümüzden çok daha rahat. Aynı şekilde dediğim gibi Koltuklarda neredeyse abi en geri pozisyonda gibi bir şey şu an. tam da onu anlatacağım. Benim boyum biliyorsunuz yaklaşık 1.90. Ön taraf ona göre ayarlı ve arka tarafta çok rahat bir şekilde uzun yola çıkabilirim. Herhangi bir şekilde görüş alanım engellenmiyor. Aynı şekilde cam tavanın da etkisi tabii burada var. Koltuklar çok güzel. Dediğim gibi çok kaliteli. Kendini belli ediyor. Şu saklama cepleri, Evet, cepleri bu hayat çok kurtarı güzel bunlar abi. yani çocuklu ailelerde. Şaft tüneli güzel. Bayağı aşağıda kalmış. Evet. Bu platformun da yani bayağı bir şey yani. Alt kısımda kalan Tiguan'da mesela biraz daha yüksek Biraz daha kalıyor bunlar. yüksekte, evet. O biraz basıklıktan dolayı yayma şansı var tabii. Mesela kol dayamamız nasıl? Kol dayaması Kol dayamanın bu arada bayağı bardaklıkları övmüşlerdi. da var abi. Evet, bayağı övmüşlerdi. Arka tarafta 2 tane Type-C'miz var. Aynı şekilde iklimlendirmeyi de 3. bölge olarak buradan dokunmatik Evet. olarak kontrol edebiliyoruz. O da çok güzel. Üflemesi falan da bayağı güzeldi. Ufak bir denedik az önce çünkü. Ön taraftan da ayrı bir şekilde arka tarafın klimasına geçiş yapıp ekrandan arka tarafın klimasını Evet. da Bir ayarlayabiliyoruz. de kilitleyebiliyoruz tabii. Evet. İstersen ön tarafta da devam edelim Geçelim. seninle beraber. Zaten ilk dikkatimizi çeken Ergo Aktif koltuk var. Bunlar ikinci versiyon masaj olarak geçiyor. Evet. Biraz daha böyle iyiymiş Diğer hissiyatı. araçlara göre masajı olarak daha hissiyatlı, daha kaliteli. Evet, onu yolda özellikle bir deneyimlemek istiyorum. Çok merak ettim. Koltuklar çok rahat, çok güzel kavruyor bizi. Şu kapıyı da kapatalım. Şu tok sesi duyuyorsun değil mi? Gerçekten araba üst segmentte olduğunu, D segmentte olduğunu bize hissettirmeye başlıyor içeri geçer geçmez zaten. Direksiyonu zaten alıştığımız Volkswagen direksiyonu, R direksiyonu. Şimdi güzelliğine ben eleştiriyordum. Benim eleştirilerime de karşı eleştiri de geliyordu. Ben şimdi dokunmatiklerden hoşlanmıyorum çünkü yolda giderken yanlışlıkla bastığın çok oluyor. Benim de hoşuma Hani gitmiyor böyle abi. hissiyatlı normal düğme olması, Ali buraya ekler yine ellemeli. Daha Yani- hissiyatlı, daha güzel oluyor bence de abi. Yani çünkü ister istemez mesela range'lerde falan benim Elin başıma çok değebiliyor, geliyordu. evet. Sesi açıp kapatıyordum. Aynı şekilde cruise kontrol açıp kapatabiliyordum. Şimdi kapı kolları gerçekten premium hissiyatını kapının ağırlığıyla beraber de hissettiriyor. Ben bu tasarımı gerçekten çok Şık beğendim. bir tasarım abi, evet. Yani dışarıda kalmış, bu Porsche'nin mesela çekmeli şey olur ya, ipli gibi yani. Aynen. O tarz böyle güzel bir tasarım olmuş. Aynı şekilde mesela ambiyans aydınlatmalarımız çok güzel. Ön tarafta devam ediyor. Elegans ve R-Line paketlerimiz de var sadece. Evet. Üstü altında da aynı şekilde var. Ayrı ayrı renkleri de yapabiliyoruz. Yanlarda R-Line'le beraber mavi geliyor şeritlerimiz. Evet. Ondan Alcantara sonra oluyor burası. alt taraf Alcantara, nubuk güzel bir yapısı var. Böyle hani hissiyatı da çok güzel. Hani Evet. kaliteli olduğunu belli ediyor kendisinin. Direksiyonun arka kısmında da aynı malzeme devam ediyor komple boydan boya. Çift katlı bir cam var bunlarda. Evet. Lamine camın arasında böyle ince bir film var. Hem ses izolasyonu için hem de böyle hafif bir güneş kırması için, hani sürücüyü rahatsız etmesin diye. Gayet güzel bir malzeme kullanmışlar çünkü yolda arabanın neredeyse hiçbir şekilde sesi belli olmuyor. Hani yol gidiş sesini pek belli etmiyor yani. Çocuk kilidini arkaya koyma da çok güzel olmuş. Normalde kapının içinde oluyor biliyorsun. Kapının içinden evet abi elle ayarlanıyor normalde. Burada elektrikli olması daha kullanışlı yani bir aile için. Boşa daha demedik iyi. bir aile arabası diye. Evet. Orta tarafa geldiğim zaman burada çok güzel böyle bir basamakla ayırmışlar yani. Çok güzel bir şeyi var. Çift Type-C'si var. Normalde 15 inç ekranla beraber gelen burada biliyorsun 2 tane telefonla Evet, kablosuz şarjımız kablosuz var. şarj oluyor. Bunda bulunmuyor ama gerek de yok zaten. Çok da kullanmıyoruz. Aynen. Isınıyor, bir de onun soğutması gerekiyor vesaire. Evet. Hiç gerek yok yani. Şu yeni sistemi çok beğeniyorum ben. Sport'u alabiliyoruz. Oradan ambiyansı da değiştirebiliyoruz bu Dediğin arada. gibi mesela Eco, Comfort, Sport, Individual kendimize göre ayarlayabiliyoruz. Bu arada aktif şasi sistemi olanları da var bunların opsiyon olarak ama ben Türkiye'de daha görmedim. Ben de görmedim 1.5 abi. ETSI vardı. Daha çok plug-in hibritlerinde gördüm yurt dışında. Onlarda sporta falan aldığın zaman arabanın karakteri tamamen değişiyor yani. Evet. Orta konsola bakacağımız zaman şimdi gerçek bir aile arabası. Burada çocuğa hazır hemen yolda Aynen. vitaminlerini vermek için. Gerçekten çok kullanışlı, çok derin bir orta konsolu var. Burada Çakmaklık girişi daha çakmaklık var. girişimiz var. Şu çıkıyor galiba O yerinden. çıkartabiliyorsun abi. O normalde burada duruyor. Senin kullanım Şöyle şekline yandan göre. bastırarak çıkarabiliyoruz. Burada anahtarı şarj ediyor galiba. Normalde pilini dolduruyorlar ya. Evet. Zaten anahtarın şeyini de koymuş buraya. Aynen. Anahtarın pili daha uzun sürsün diye buraya da koyabiliriz yani aynı şekilde. Bu bardaklıklar da gayet güzel. Gayet Hani güzel evet abi. Yani malzemesi koyulmuş kaliteli olması, yani. Evet. Hani böyle Ve plastik- istediğin gibi istersen kaldırabiliyor olman da baya bence mantıklı bir hareket. Evet, burayı kullanman da gerekebilir çünkü. Ters düzü de varmış ha mesela. Evet evet. Dikkat etmemiştim ona. Şeyler de güzel. Güneşlikler de mesela güzel. Siyah olması çok güzel. Dediğimiz gibi hani sportifin arabanın belli ediyor. Olur. Torpido unuttuk. Bir torpidoya bakalım. Ya, torpido da dolu olabilir. Ya Aile sıkıntı yok. arabası. Çok bir şey yok ya. Daha iyi abi. Şimdi zaten bunlar konulacak aile arabasına. Aynen öyle. Torpidomuz ufak yani normalde... Çok da kullanışlı bir torpido değil abi. Birazcık o yönden şikayetçiyiz gerçekten. Yani fazla kullanışlı değil.
Üstüne birkaç bir şey daha koyduğun zaman kapanmıyor hatta burası. Şöyle bir Şu şey anda bile diyebiliriz. bak içi kağıt, evrak Aha. dolu, ona rağmen zor kapanıyor. O zaman şöyle bir şey değiliz. Torpidonun içine de normal arabanın kullanma kılavuzunun sığacağı kadar bir boşluk Aynen. var. Ama malzeme bayağı sert. İçinde de herhangi bir yumuşak Evet. malzeme yok. Ama Ama zaten arabanın her yeri cep olduğu için gene onu tabii egale yapabiliyorsun. edebiliyor Evet, yani egale dediğin ediyor. gibi. Kapı kısımlarında da iç tarafları gayet güzel, başarılı. Büyük buraya neredeyse bir litrelik bir suyu koyabileceğimiz Evet abi, mesafe var. koyulabiliyor. Çok rahat arka tarafa da eşya koyabiliriz ve içi de tabii ki de yumuşak bir malzemeden yapılmış. Güzel, ses çıkarmaz yani, burada kauçuk bir malzeme var. Onun dışında geri kalanı o zaman yolda deneyelim. Yolda görüşmek üzere. Görüşürüz. Şimdi şu park asistanını bir açacağım ben. Çünkü hiçbir şeye basmıyorsun. Bunda herhangi bir şekilde, neydi onun ismi? Gaza, frene, vitese, hiçbir şeye dokunmuyorsun. Evet. O olay çok güzel. Şu arada bir şey mi var bakalım. Heh. Tamam. Bu şekilde başlat diyelim. Şimdi her şeyi kendi yapıyor. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. R'de zaten. Freni bıraktık. Kendi kendine park ediyor. Şimdi ne gaza ne frene basıyoruz. Evet abi, arabada. hiçbir şeyine Hiçbir şeye karışmıyorsun. basmıyor. Ayağım frenin üzerinde ama hani ne olur ne olmaz, anladın mı? Arkada ağaç olduğu için hani algılar muhtemelen. Bak dediğim gibi hiçbir şey Şu yapmıyor. arabada Arabayı D'ye genel attı. olarak kendin gaza frene basıyorsun. Tabii. O direksiyonu O sadece çeviriyor ama direksiyonu bunda yapıyor evet. dediğin gibi. Bunda bütün hepsini kapsamlı olarak yapıyor. Şu an dediğim gibi ağaçtan dolayı hani ne olur ne olmaz diye fren yapıyorum. Görmeme ihtimali var diye ayağım ucunda. Hiçbir şey basmıyorum ama. Bak kendi kendine mesela R'ye geçti şu an. Sana güzel de kapı alanını da bırakıyor. Bak dikkat ediyor musun? Evet, çok da güzel Hani park etti abi. Güzel yanaştı yani. Çizgimiz gibi bir şey de görmüyor yani araba. Gerçekten çok güzel park etti. Dediğim gibi hiçbir şey basmıyorum hala. Ve düzlüyor da arabayı. Şaka gibi gerçekten. Hiçbir şeye basmadım dediğim gibi. Araba şu an D'de hazırda. Bak bir hareket daha yaptı. Yarım hareket yapıyor şu an. Evet. Tam böyle Tam ayarlıyor gerçekten. TOG'a göre şu an ayrılmaya çalışıyor araba kendine. Vay. Bitti. P yaptı, hazır. Ben de ilk defa abi seninle beraber Yo, deneyimledim. çok güzelmiş. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Bu kadar olduğunu ben de beklemiyordum. Ben de. Yani bak yarım hamle daha yaptı. Dikkat ediyor musun? Senin kapın tam böyle rahat açılabilecek Güvenemeyip ben de hiç denememiştim abi. Gerçekten çok kaliteli, başarmışlar yani, yapmışlar. Evet, gerçekten yapmışlar. Bunu deneyimlememize iyi oldu buradan çıkmadan. Şimdi o zaman yolumuza çıkalım bismillah deyip. Kullanımı çok rahat arabanın. İçeride de bahsetmiştim, yüksek bir Passat kullanıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Biraz Evet. uzunluğu, evet, uzunluğunu biraz hissettiriyor. Hani park zamanında falan anlayabiliyorsun boyutundan dolayı. Yani bir tereddüt ettiriyor ama gördüğün gibi zaten kendi kendine park ediyor. Herhangi bir problem yok. Direksiyon çok güzel. Yumuşacık. Yani Evet. açıkçası Tiguan'ın biraz uzun hali diyebiliriz bu araba için. Tiguan'ın abisi. Evet, abisi. Motor şanzıman aynı olduğu için aşağı yukarı şeyler de aynı. Hani bize vereceği veriler de, geri tepkiler de aşağı yukarı aynı. Ağırlıktan dolayı sadece 0-100'de 1-2 milisaniye yani salise fark ediyor. Onun dışında dediğimiz gibi arabanın zaten altyapısı birebir aynı. Aynı karoselde, aynı motor, aynı şanzıman olduğu için boyutunu sadece park ederken hissettiriyor araba. Hani yolda kullanımda falan çok rahat. Hani hiçbir şekilde ben böyle büyük bir D bir SUV kullanıyor havasında değilim şu an. Amortisörler de aynı şekilde. Evet. Hani sönümlemesi çok güzel. Şu an konfor modundayız galiba. Şu an konfor modundayız aynen abi. Amortisörleri içindeyiz. ama gerçekten çok tatlı yani, dediğin gibi böyle hissettirmiyor sana. Arkada bir cızırtı var. Bize geliyor mu bilmiyorum. Hani mikrofonla geliyor mu bilmiyorum. Bebek koltuğundan dolayı Evet, bebek koltuğu geliyor. tam sabit Orada bir yadırga şey olmasın yani, Aynen. arabadan mı geliyor? Arabada herhangi bir şekilde Arabada trim sesi falan hiçbir yok. türlü trim sesi yok, evet. Uzun yolda yakıt tüketimleri de bu arada abi çok başarılı. Çok başarılı dediğin ETSI gibi. olduğundan dolayı da olabilir. 2020 model düz 1.5 Kodiaq uzun yolda 8,5 litre yakarken bu arabayla ben çok defa uzun yola çıktım. 6.7'lerle gidiyor. Yani mesela şu an Ve mesela motor basarak. çalışmıyor. Yani basarak 6.7'lerle gidiyordum. Şöyle düşün, şu an mesela az önce motor çalışmıyordu. Anında stop ediyor. Şimdi bu ETS teknolojisini biliyoruz. Hafif hibritlerde olan. Ayağını gazdan çekiyorsun. Araba Evet. süzülmeye başlıyor zaten. Şu an mesela araba Şu an mesela stop etti. aynen. İçten yanmalı Süzülüyor, motor evet. çalışmıyor yani. Yani bu şekilde dengeliyor. Bizim eski sistemler vardı ya, manuelden de boşa Aynen. atarız, hızını aldık. Şimdi hafif bir güç uyguluyor arabaya.
O şekilde hızında stabil kalmasını sağlamaya çalışıyor Evet. yani. Herhangi bir şekilde araba ittirmiyor aslında. Ya ben çok beğendim arabayı yani. Hep bu beğendiğimi söyleyeceğim. Yani Uzun o süre. kadar beğendik ya, bu bizim ikinci Tayron'umuz. Gene bu yıl içinde zaten biz bu aracın elegansını almıştık ilk baş. Deneyimledik, bir 12 bin kilometre civarı bir deneyimimiz oldu. O da Araba gayet hoşumuza de gitti. Değiştirelim dedik. Annem babam mesela başka araba almak istemedi. Gene Tayron alalım dediler. Gittik bu sefer R-Line'ı nasip oldu. Bu araca geçtik. Ama gerçekten yani kaliteli yapmışlar. Benim ailemin çok hoşuna gitti. Kopamıyorlar yani. Arabayı sattık, gene aynı arabadan aldık. normalde kadınlar mesela ufak arabalarını Evet. rahat park etmek için vesaire. Ama bu arabaya alıştıktan sonra da sen dedin ya annem benim arabamı kullanmak istemiyor diye. Güven duymuyor. Gerçekten de öyle oluyor yani. Çocuklu aileler için yani ideal bir araba. Diyorum mesela bak şu an mesela çok rahatım ben. Öndeki kamyona göre gidiyor. Mesafemi buradan belirlemişim. Hiçbir şekilde yorulmuyorum. Yani adaptif cruise control gerçekten trafikte de çok iyi çalışıyor. Yani kızına, eşine almak isteyen, bayan olup almak isteyenler varsa araba büyük diye bence korkmasınlar. Kesinlikle almalarını öneririm. Zaten aynaları da görüyorsun abi, kocaman. Gerçekten çok büyük. Arabanın en arkasına kadar görebiliyorsun. Yani şöyle söyleyeyim sana, şerit olarak neredeyse 1, 2, 3 şerit 3 şerit Evet çok rahat abi, görebiliyorsun bayağı yani. büyük Ayna bir aynası var yani. güven veriyor yani. Bayanlar araç büyük diye korkmasınlar. Gerçekten çok rahat bir şekilde kullanabilirler bence. Bu araçtan önce işte anlattığım elegans paketi vardı bizde. Hı hı. Bir gün arabayı çalıştırdım, geri vitese attım. Park sensörü arızası dedi, kamerayı açmadı. Arabanın hemen arka camında Volkswagen'in telefon numarası var, mobil servis. Evet. Aradım, dedim böyle böyle, şase numarasını istediler. Söyledim, neredesiniz? Maltepe'de buradayım. Dediler hemen yanınıza bir araç yolluyoruz. Hemen geldi 2 tane arkadaş arabayla, ellerinde çok iyi. bilgisayarıyla. Araca bağlandılar, arabanın yazılımını yenilediler. Hı hı. Ondan sonra kamerayı geri düzelttiler. Hadi ya. Süpermiş ya. Adamlar Bunlar ayağımıza garanti kadar kapsamında gelip, herhangi bir para tabii ki, almıyorlar. tabii ki. Ayağımıza Çok kadar iyiymiş. gelip bize böyle bir hizmet sundular. Gerçekten çok iyiymiş Diğer ya. mesela araç markalarında işte Sen gidersin servise, gelin şey gibi alırsın, gibi. randevu alırsın Tabii. vesaire. Uğraşırsın. Ben mesela o zaman da çok şaşırdım. Yani bu gerçek anlamda premium marka bir özelliği Evet. normalde. Şimdi bunlarda şeyden bahsetmek istiyorum. 48 volt muhabbeti. Bunlarda hala devam ediyor. O sıkıntıyı Evet. duymuşsundur yani. Alternatör problemi. Aynen. Yani aklımıza takılabilecek maalesef en kötü şey bu. En kötü senaryo. 48 volt yazdığı zaman bunların alternatörlerini biliyorsundur. Bir 12 volt bir de 48 voltluk bataryaları destekliyor. Aynı şekilde arabamızda marş motoru olmadığı için marşa da yarıyor. Şimdi o bozulduğu zaman mecburen araba marş veremiyor ve olduğu yerde kalıyor yani. En büyük sıkıntımız bu. Daha bunda herhangi bir çözüm olmadı. Daha önceki videolarda ben bundan bahsetmiştim zaten. Arabada mesela kullanırken ayağının ucu ve frene basacaksın. Araba daha tam şeye geçmeyecek yani süzülme moduna geçmeyecek. Hafif bir uğultu geliyorsa artık arızanın yakında olacağını belli ediyor. O da rakam olarak biraz yüksek ve genelde aynen. şeyden çıktıktan sonra, garantiden çıktıktan sonra kilometre olarak evet. falan yıl olarak o zamanlarda denk geliyor. O biraz bir insanı düşündürücü bir şey ama onun dışında yani her şey dediğim gibi arabanın gayet başarılı. Benim beklentimin çok daha üzerinde bir arabanın donanımı ve performansı var. Ya abi Tayron gruplarında da üyeyim. Hı hı. Yani bugüne kadar da hiç alternatörle alakalı bir arıza sorunuyla ilgili bir paylaşım görmedim. Yeni Yakından bir araba da çünkü. takip ediyorum ama yeni bir arabadan yani şunun için anlatıyorum. Mesela golflerde, sıfır golflerde vesaire, sıfır 20-30 binde falan çok vesaire, denk evet. geliyordu evet. Ama daha bunda öyle bir şeyi görmedim, karşılaşmadım. Gruptan da yani yakından takip ediyorum. İnsanların sıkıntıları oluyor mu vesaire, paylaşım yapıyorlar, görüyorum. Daha onunla ilgili hiçbir şey görmedim. Ben de bir araştırma Ama yaptım mesela. dediğim gibi lafını kestim Ya, abi. estağfurullah. Yazılımsal olarak birkaç bir şeye denk geldim ama dediğim gibi çok hızlı bir şekilde çözümünü Basit şeyler sağlıyorlar. onlar da zaten. Şimdi şuradan son bir kalkışımızı yapalım. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Masajdan başlayayım. AVM'lere gidersin. Eskiden böyle bozuk paranı atarsın Aynen işte abi. ne bileyim. Makine vardır ya. Baldır kavraması hariç sırtı tamamen o. Çok güzel ama. Aşırı beğendim yani şu an masajını. Ve çok fazla abi farklı modları da var. Sadece işte şuradan Sıvazlama Ali işte sıvazlama sırt seviyormuş. titreme, bel titretme, omuz titretme, dairesel baskı, darbe, gevşetme gibi. Yani adamlar 10 tane masaj seçeneği Abi, koymuş. çok iyi ya. Gücünü istersen fazla vuruyor mesela, kısabilirsin. Beklentimin çok daha üstünde. Dediğim gibi şimdi Hissediyorsun değil mi abi, şu an böyle sert çok yapıyor fena. çünkü. Bildiğin yoğuruyor be. Evet. Hani
masaj yapma değil, yoğurma hareketi yani bunlar. Acayip güzelmiş, beğendim yani. Bir de böyle baldırı kavrasaymış tam Aynen. diyecektim ki şey yani o jetonlu makine yani. Gerçekten çok beğendim ya. Abi bu arabadaki bu konfor odaklı her şeyi çok beğendim. İnanılmaz ya. Beklentimin dediğim gibi çok daha üstünde ya. Abi yakıt tasarrufu olarak da Didim'e gittim ben bu araçla. Hı. Yani neredeyse 600 kilometrelik bir 6 saat süren bir yol. Evet. Hızım 160 sabit giderken 6.7, 6.3'leri gördüm. Güzel. Güzel bir Hızım değer. 110, 120 iken de 5.1, 5.3 yakıt tüketimlerini gördüm. O zaman- Gerçekten tasarruflu yani. Şöyle diyebiliriz. Çok rahat bir şekilde yaklaşık 1.7 tonluk bir arabadan bahsediyoruz. Şu tonaja göre bence çok iyi değerler Evet. abi. Yani uzun yolda genel olarak 5-5,5 litrelerde seyahat edebiliriz. Otoban hız Aynen. sınırlarında. Bak mesela sola gideceğim izin vermiyor. Zorla sola girdim, adam kapıyı açmış. Güvenlik ekipmanları gerçekten çok güzel çalışıyor. Yani her şey stabil. Her şeyin üzerine katmış olsa yani. Şimdi önceden de olan teknolojiler var bunlar. Hani ilk defa yaptığı bir şey değil ama üzerine gerçekten katarak devam Ya etmiş. acemi bir insan dalsa şöyle kaza yapacağım dese yapamaz. Allah yani. korusun, evet, araba gerçekten toparlar kendini Toparlar kendini. Bak şimdi şuradan mesela dönüş alacağım tekrar. O dönüş alacağım. Burada fren dozajını biraz fazla vermem gerekiyor. Çünkü karşıda araba algılamadığı için boşluk zannediyor. Frene biraz daha basmam lazım. Ama normal şartlarda önümde araba varsa arabanın fren dozajı dediğim gibi biraz daha artıyor. Şu an mesela frene yumuşak basıyorum, yavaşlamıyormuş gibi. Fazla bastım çünkü önünde hiçbir şey olmadığı için araba düz gideceksin de fren yapıyorsun zannediyor. Atıyorum hız sınırına inmek için fren yapıyorsun diye Kameradan her düşünüyor. şeye bakıyor abi. Ama şimdi herhangi bir arabanın arkasından fren yaparsak dediğim gibi dozajlaması Evet. değişecek. Ya buna alışmak biraz zaman alıyor ama alıştıktan sonra da dediğim gibi diğer arabaları kullanırken zorlanıyorsun yani. Son çıkan Volkswagen grubu araçların hepsinde, Hepsinde var. var bu. Hani buna bir ön uyarı gibi bir şey diyebiliriz Aynen. yani. Sürmeyen insan şu an ne demek istediğimi tam anlamayabilir ama süren insanlar zaten anlayıp söylerler zaten. Evet, dediğin gibi. Passat'larda mesela kurutma özelliği diye yazar. Bunlarda hem soğutma hem ısıtmayı açtığın zaman mesela aynı anda kurutma özelliği çalışıyor. Bir yazın böyle terliyorsun ya mesela tişörtlerde vesaire. Onları kurutuyor gerçekten. Bunu da uzun ben senden sürede. öğrendim abi. Ben işte kurutma modu yazmadığı için öyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Şimdi sen söyleyince öğrendim ben de. Passat'larda şey yazar dediğin gibi ayrı Evet, kurutma olarak Passat'ın yazar. varyantında direkt kurutma modu yazıyordu. Yazmadığı için ben yok zannediyordum. Yani şöyle bir tur daha atalım mı? Çok güzel masaj. At abi. O zaman arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın ve Drive Masters'ta kalın. Ben şöyle bir 10 dakika masaj yapayım. Abi çok güzel masajı ya. Abi, Gerçekten çok felaket beğendim. ya.